Merhabalar, Mrs. Konay Online kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ESEP platformunda bir e-teaming projesi nasıl oluşturulur? Bunlarla ilgili ipuçları vererek 4 aşamayı tamamlayıp bir proje oluşturacağız. Öncelikle ESEP platformuna giriş yapmış olmamız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra önümüze açılan ilk sayfadan e-teaming'im ya da My e-teaming bölümüne tıklıyoruz. Yeni açılan sayfada hemen sol tarafta hızlı bağlantılar bölümünde bir proje oluşturun sekmesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni proje oluşturmak 4 aşamadan oluşuyor. Bunları tek tek şimdi birlikte tamamlayacağız. Öncelikle okulumuzu seçiyoruz. Bir tane okul seçebilirsiniz ve bu okul proje sürecince değiştirilemez diye bir uyarı görüyoruz. Okulumuzu seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Yeni açılan sekme ikinci aşama ile ilgili partnerimizi seçeceğiz. Buradaki bilgilerin İngilizce olduğunu görüyorum. Mouse'umla sağ tıklayıp Türkçe'ye kolayca çevirebiliyorum. Ortağınızı seçim bölümündeki açıklamayı dikkatlice okuyorum. Önce seçeceğim ortağımın irtibat kişilerimde olması gerektiğini görüyorum. Daha önce birbirimizle bildirim göndermemiz gerekiyor, istek göndermemiz gerekiyor. İrtibat kişilerimizde bulunması gerekiyor. Diğer ortağımızın. Okul eğitimindeki e-teaming projelerinin ulusal kalite etiketi, Avrupa kalite etiketi veya e-teaming ödülüne hak kazanabilmesi için en az 2 farklı ülkeden kurucu içermesi gerekmektedir diye bir bilgi görüyoruz. Yani aynı ülkeden 2 partner kurucu olamaz anlamına geliyor bu. Bir tanesi farklı ülkeden olmak zorunda. Ben de demek ki Türkiye'den bir ortak seçemeyeceğim kendime. Bir yabancı ortak seçmeliyim. Hemen böyle arıyorum. Ortağım hangisi diye aşağıya doğru iniyorum. Ve bir tane ortağımı kendime kurucu ortak olarak anlaştığım kişi ise seçiyorum ve buraya ekliyorum. Partnerinizi bulamıyor musunuz diye bir sekme var. Partner listeme kriterlerine bakın diye bir bölüm var. Eğer partnerinizi bulamıyorsanız daha önce irtibat haline geçtiğiniz partnerinizi buraya tıklayıp ilerleyebilirsiniz. Bu arkadaşımla birlikte ben bir proje kurmak istiyorum ve sonraki diyorum. Evet, burada yine İngilizceye döndü. Hemen Türkçe yapabilirim. Evet, 3. aşamaya geldim. Proje açıklaması bölümü. Bakalım burada neler var. Başlıklarda bu sembolleri kullanmayın. Harf veya rakamlar kullanın. Projenin açıklamasında net olun. İnsanların sizi bulmasına yardımcı olacak anahtar kelimeler kullanın gibi açıklamalar ve detaylar var. Bunları dikkatlice okuyup doldurmamız gerekiyor. Projemizin başlığı ne olsun? Adı ne olsun? Daha sonra değiştirebilirsiniz. Kısa açıklaması ne olsun? Projede hangi diller konuşulacak? Toplam kaç öğrencinin katılacağını öngörüyorsunuz? Bunların yaşları. Bu bir Erasmus projesiyle bağlantılı mı? Yoksa direkt bir e-twinning projesi mi? Yoksa ana eylem 1, ana eylem 2? Kendinize göre bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Proje ile ilgili konularınız neler? Mesleki konular var mı? Meslek listelerine yönelik. Temel yeterlilikler neler? Amaçlar neler? Çalışma sürecine, beklenen sonuçlar gibi bir doldurulması gereken birkaç alan bizi burada bekliyor. Benim size tavsiyem daha önceden bu başlıklarla ilgili kısa kısa bir Word belgesine bu şekilde projenizin adını, projenizin kısa açıklamasını, projenizin amaçlarını, projenizin çalışma programını yazdığınız bir Word belgesi olursa işiniz daha da kolay olacaktır. Bunların hepsini ben şimdi oraya buradan kopyalayacağım ve ESEP sayfamdaki proje bölümüne tek tek yapıştıracağım. Peki neler yazmalıyım bu bölümlere? Projemize bir ad vereceğiz. Mesela ben burada ne yazmışım? Hemen bunu kopyalayayım. Ve götüreyim oraya yapıştırayım. Bu benim proje başlığım olsun.
Proje açıklaması ne yazmam gerekiyor? Hemen yazdığım bölümü de buradan kopyalayacağım. İngilizce yazmakta fayda var, yazmanız gerekir çünkü ortağınız İngilizce. Fayda vardan ziyade gerekliliktir bu. Ortağınızın da anlaması için İngilizce ortak dil olarak kullanmanız tavsiye edilir. Yapıştırdım. Peki ben oraya ne yazdım? Hemen buradan bir çeviri programı açıyorum. Google Translate kullanabilirsiniz ama ben genelde DeepL programını kullanıyorum. Çok da memnunum. Bakın sizde hemen ben oraya yazdığım İngilizce cümleleri DeepL bana birkaç saniye içerisinde Türkçe'ye çevirecek. Şöyle baktığınızda düzgün olduğunu görüyorsunuz çevirinde zaten. Ne demişim kısa açıklamaya? Günümüzde eğitim dünyasında öğretmenlerin sınıf etkinliklerini geliştirmek için kullanabilecekleri araçlar neredeyse sınırsızdır. Öğrencileri motive etmek için artık ders kitaplarına, çalışma kağıtlarına veya sıralara, masalara bağlı değiliz. Öğrenciler ilgilenmiyor veya motive olmuyorsa ne kadar ders kitabı veya ders saati olursa olsun bir faydası olmaz. Eğitim sıkıcı olduğunda ilgi de olmaz. Esasen öğrenme de olmaz gibi devam ediyor buradaki cümleler. Bunlar benim projemin kısa açıklaması. Yani ben bu projeyi niye kuruyorum? Siz de Türkçe yazdığınız bir metni buraya yapıştırırsanız, dilleri de ona göre seçerseniz birkaç saniye içinde size de DeepL programı İngilizce olarak çevirecektir. Devam edelim. Projemin amaçları var burada. Bunu da proje amaçları bölümüne yapıştıracağım. Kopyalıyorum. Önce bunları da doldurayım. Hangi dil olacak? Tabii ki İngilizceyi seçeceğim burada. Başka diller kullanacaksınız, onları da seçebilirsiniz. Projeye toplam kaç öğrencinin katılacağını, yaşlarını seçin diyor. Öğrenci sayısı 100'den 50 ile 100 arası dedim. Kaçtan başlayacak mesela? 9 ile 12 yaş arası olacak benim projem. Kendiniz belirleyeceksiniz. Bu bir e-twinning projesi sadece. Bir Erasmus değil. Hangi konularda yapacaksınız? Sanat mı, astronomi mi, biyoloji mi, kimya mı, vatandaşlık mı, ekonomi, çevre? Hangi alanlarda? Benimki oyun ve oyunlaştırma olduğu için bilişimi birazcık ön plana çıkaracak tabii ki. Oyun ve oyunlaştırma çünkü. Çocuklar bunda oyun tasarlayacaklar. Teknoloji tasarım da girecektir bunun içerisine. Klasik diller var, çevre eğitim var, Avrupa çalışmaları var, yabancı diller girecektir. Çünkü İngilizce kullanacaklar vesaire vesaire. Bunlardan istediğiniz kadar seçebiliyorsunuz. Mesleki yok bizde çünkü biz ortaokuluz. Temel yeterlilikler neler olacaktır? Hemen buradan yetenekler sekmesine tıklayalım. Dijital olacak. Bakalım başka neler var. Kişisel ve sosyal öğrenme olabilir. Girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade mutlaka bu da olacaktır. Kendinize göre seçiyorsunuz. Seçtikten sonra amaçlar bölümünü ben az önce kopyalamıştım Word belgemden. Onu da buraya yapıştırdım. Peki ben acaba proje amaçlarını neler yazmışım İngilizce olarak? Şimdi hemen onu da buraya atıyorum. Yine birkaç saniye içerisinde bana Türkçesini verecek. Bu projeyle şunları amaçlıyoruz. Sürekli öğrenmeyi sağlamak, öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmek, onları yaratıcı düşünmeye teşvik etmek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, monoton sıkıcı sınıf ortamını daha keyifli hale getirmek vesaire vesaire diye amaçlarımı buraya sıralamışım. Onlara da geldim, proje sayfama yapıştırdım. Çalışma süreci. Buradaki açıklamaları okuyoruz. Nasıl çalışmayı planlıyoruz, sorumlulukları nasıl paylaşılacak, bir etkinlik takviminiz var mı vesaire vesaire okuduktan sonra geliyoruz. Ben ne yazmışım çalışma sürecine, hemen ona bakalım. Buradan kopyalıyorum. Proje sayfama yapıştırıyorum. Peki ben buraya ne demişim acaba, neler yazmışım? Hemen yine DeepL'ime attım. Bakalım neler demişim. Projemiz Şubat ayında başlayacak ve Mayıs ayında sona erecektir. Süreci belirlemişim. Projedeki görev ve sorumluluklar ilk ortaklar toplantısında paylaşılacak ve aylık çalışma programı oluşturulacaktır. Öğrenciler bu projeye başından sonuna kadar aktif olarak katılacaklardır. Projemiz farklı işbirliği çalışmaları, karma ülke ekipleri, ortak ürünlerle 4 ay boyunca faaliyetleri devam edecektir. Proje açılış ve kapanış toplantıları, öğrenci toplantıları, aylık toplantılar, proje üyelerinin ortak kararlarıyla belirlenen günlerde yapılacaktır diye bir
çalışma programı sunmuş. Ve geldik son bölüme, beklenen sonuçlar. Projemiz bittiğinde nasıl sonuçlar bekliyoruz? Herkes açık bir TwinSpace veya bir kaynak, diğer kaynaklar gibi nihai bir ürün planlıyorsanız bunu burada belirtin. Bunun yerine bir okul uygulamasının iyileştirilmesini veya yeni bilgiler edinmeyi de düşünebilirsiniz diye bir açıklama var burada. Bakalım ben neler yazmışım. Kopyalıyorum. Geldim. DeepL'e attım. Beklenen sonuçlar. Projenin sonunda öğrencilerimiz eğlenerek yeni kelimeler öğrenecek, e-learning projeleri hakkında bilgi sahibi olacak, proje tabanlı ve oyun tabanlı öğrenmeye ilgi duyacak, etkili işbirliği ve etkileşimli öğrenmenin ne kadar verimli olduğunu anlayacak, ulusal ve uluslararası düzeyde farklı gruplarla işbirliği yapabilecek, ayrıca öğretmenlerimizin dijital yeterlilikleri de gelişecektir diye beklenen sonuçları buraya yazmışım. Şunu hemen kopyalıyorum ben. Neden bunu kopyaladım? Çünkü Türkçe yazan arkadaşlarımız olacaktır projelerini. Hemen bakalım Türkçe yapıştırıyorum buraya. Hemen kendisi bakın İngilizce diye buraya attı zaten. Bu şekilde sizler de Türkçe yazdığınız paragrafları DeepL'de kolaylıkla üye olmadan, giriş yapmadan direkt attığınız zaman size İngilizceye çevirecektir. Siz de buradan kopyalayıp bu şekilde ya da buradan kopyalayabilirsiniz. Daha kolay olur. Ya da istediğiniz bölümleri kopyalayabilirsiniz. Şunu da göstereyim. İngilizceye birazcık hakimiyetiniz varsa expected outcomes cümlesini, kelimelerini sevmediniz. Üzerine tıklarsanız eğer size farklı seçenekler de verecektir DeepL. Mesela bakın additionally kelimeyi sevmediniz. Daha basit bir dil olsun derseniz eğer also kelimesini kullanabilirsiniz burada. Ya da understand kelimesini beğenmediniz. Farklı bir şey olsun istiyorsunuz. O zaman realize kelimesini buraya size DeepL sunacaktır. Yani farklı kelime seçenekleri de hemen tıkladığınızda kelimenin üstüne veren bir programdır. O yüzden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz DeepL aracını. Hemen bunu kopyaladım. Geldim projemin son bölümü olan beklenen sonuçlara yapıştırdım. Bakın yapıştırdığım zaman fark ettiyseniz burada bir şey verdi. DeepL ile çevrilmiştir diye. Bunu silebilirsiniz. Burada küçük bir proje resmi istiyor sizden. Eklemek zorunda değilsiniz. Çünkü henüz projeye başlamadınız. Bir logonuz, bir ne bileyim bannerınız, posteriniz yok ise buraya bir şey eklemek zorunda değilsiniz. Ama bir eğitimin resmini de ekleyebilirsiniz. Sorun değil. Sonrası diyelim. Sonraki bölümüne geçelim. Evet bakın yazdığımız her şeyi burada görebiliyoruz ve düzenleyebiliyoruz yanlış yazdıysak eğer. Benim okulum buydu. Bu arkadaşımı seçmiştim. Partner olarak daha önce görüşmüştüm. Kendisi de kabul etmişti partner olmayı. Başlığım buydu. Bunu yazmıştım. Kısa açıklamam burada. Dili burada. Öğrenci sayım burada. Yaş grubu burada vesaire vesaire. Her şeyi görüyorum. Yazmışım. Gayet güzel. Gönder dediğim anda karşıdaki partnerime yani benim kurucu ortağı seçtiğim partnerime bir bildirim gidecek. Partnerim bu bildirimi kabul ederse, partner ortaklığını kabul ederse daha sonra projemiz onay sürecine girecektir. Ama partnerim kabul etmediği sürece onay sürecine maalesef girmeyecektir. O yüzden bazen karşı taraf kabul etmediği için projemizin onaylanması gecikebilir. Ayrıca gördüğünüz gibi buradaki her şeyi son dakika değiştirebilirim. Aklıma başka bir şey geldi ekleyebilirim. Proje adımı değiştirmek istedim değiştirebilirim. Ancak proje onaylandıktan sonra değiştiremeyeceğim tek bir şey var. O da benim kurucu ortağım. Onun dışında her şeyi yine değiştirebiliyorum. Ama projem onaylandıktan sonra kurucu ortağımı değiştiremiyorum. Bunu hemen şuradan göstereyim size. Şuradan bir çıkalım. Gönder dediğim anda gidecektir. Bunu söylemiştim. Şimdi onaylanmış bir projemi açacağım. Örneğin bu projem. Bu projemde hemen böyle sağ tıklayarak Türkçe yapayım. Şurada bakın projeyi düzenle seçeneğim var görüyor musunuz?
Bu benim onaylanmış aktif olan projem. Şu an devam etmekte olan projem. Projeyi düzenle dediğimde ben bu resmi değiştirebiliyorum. Kısa açıklamamı değiştirebiliyorum. Dillerimi değiştirebiliyorum. Öğrenci sayımı, yaşlarını değiştirebiliyorum. Bakın az önce yazdığım her şeyi ben burada değiştirebiliyorum. Değiştiremediğim tek şey sizin de fark ettiğiniz gibi ortağımın adı hiç burada yok. Bakın her şeyi değiştiriyorum ama ortak olarak kaydettiğim kişi ile alakalı hiçbir yer yok. Değiştiremeyeceğim tek şey proje onaylandıktan sonra. Değiştiremeyeceğim tek şey proje ortağımdır arkadaşlar. O yüzden güvenilir, çalışacağına emin olduğunuz ortaklarla çalışmanızı tavsiye ederim. Projelerinize başarılar diliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz, işinize yaradıysa beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın.